Bir okur bir kareye yaşayan kütüphaneye hoş geldiniz. Bugün Palto, Nikolay Gogol. Akşamları çay içmeyi bırakıyorsunuz, evinizde mum yakmıyorsunuz, karanlıkta oturuyorsunuz. Adeta bir hayalet gibi süzülüyorsunuz odanın içinde. Sırf sokakta yürürken ayakkabılarınızın tabanı eskimesin diye kaldırım taşlarına sadece parmak uçlarınızla basıyorsunuz. Hayatta kalabilmek ve dondurucu soğuktan korunmak için aylarca bu çileyi çekiyorsunuz. Devasa bir bürokratik makinenin içinde görünmez olmaktan kurtulmak asıl mesele. Masamızda duran sadece eski yıpranmış bir kıyafetin hikayesi değil aslında, rütbelerin, ünvanların ve bitmek bilmeyen evrak yığınlarının arasında nefes almaya çalışan bir insanın 19. yüzyıl St. Petersburg'unda adım adım nasıl yok edildiğinin anatomisi var karşımızda. Masamızdaki metin incelemeleri ve sosyolojik eleştiriler bizi doğrudan Çarlık Rusyası'nın acımasız koridorlarına götürüyor. Amacımız sadece eski bir Rus öyküsünü özetlemek değil, sisteme entegre olamayan bireyin trajedisini ve edebiyat tarihini değiştiren bu başyapıtın katmanlarını sizin için ortaya çıkarmak istiyoruz. Baş kahramanımız Akaki Akakiyeviç Başmaçkin ile hemen tanışalım. 9. dereceden yani itibari danışman statüsünde bir devlet memuru kendisi. Hayatının yegane amacı sabahtan akşama kadar masasında oturup evrak kopyalamak. 9. derece detayı dönemin Rusyasını anlamak için çok kilit bir noktadır. Büyük Petro'nun kurduğu o meşhur rütbeler tablosu 14 kademeden oluşur. 9. sıra soyluluk unvanı taşıyan ama hiçbir gerçek gücü veya zenginliği olmayan memurların yeridir. Çevresi tarafından sürekli alay edilen silik bir adam bu. İş arkadaşları üzerine kağıt parçaları serpip kar yağıyor diyerek eğlenirken bile başını kaldırmıyor. Dünyası o kadar dar ki kopyaladığı harflerin bazılarında favorileri bile var. O harflere sıra gelince yüzüne belli belirsiz bir gülümseme yerleşiyor. İnsanların isimleriyle değil sadece yakalarındaki rütbe numaralarıyla değer gördüğü bir sistemden bahsediyoruz. Gogol'ün karakterine verdiği isim de bu hiçliği yüzümüze vurur. Kaynaklara baktığımda ismin kökeninin inanılmaz bir kara mizah barındırdığını gördüm ben de. Yunanca kökenli akakios kelimesi zararsız, kötülük bilmeyen anlamına geliyor. Babasının adını da taşıdığı için Akaki, Akakiyeviç, zararsız oğlu zararsız gibi bir anlama ulaşıyor. Rusça'da dışkı çağrışımı yapan kaka sesini tam merkezinde barındırması, karakterin maruz kaldığı toplumsal aşağılanmayı dilsel bir işkenceye dönüştürür. Soyadı olan Başmaçkin kelimesinin kökenine de inmek gerekir burada. O da ayakkabıyla ilgiliydi sanırım. Kaba, ucuz bir deri ayakkabı anlamına gelen başmak kelimesinden türetilmiştir bu soyadı. Toplumsal hiyerarşide daima ayaklar altında ezilmeye mahkum, üzerine basılıp geçirecek bir bireyin habercisidir. Bütün bu sıradan hayatın ortasına Petersburg'un o meşhur bıçak gibi keskin kış soğuğu çöküyor sonra. Akaki'nin bir paltosu var, daha doğrusu iş arkadaşlarının sabahlık diyerek dalga geçtiği çürümüş bir paçavra. Omuzlarından içeri rüzgar sızan delik deşik bir giysi. Soğuk öylesine şiddetli ki bu paçavrayı tamir ettirmek umuduyla tek gözlü, içkiye fazlasıyla düşkün Terzi Petroviç'e gidiyor. O karanlık, genzi yakan tütün kokulu merdivenleri tırmanmak zorunda kalıyor. Petroviç karakteri dönemin yoksul ama kendi küçük krallığında mesleki kibrini koruyan zanaatkar sınıfının kusursuz bir temsilidir. Akaki'nin o lime lime olmuş paltosuna sadece tek gözüyle bakar ve kumaşın tamamen çürüdüğünü ilan eder. İğne vursan dağılacak durumda palto. Kesinlikle yenisinin dikilmesi gerektiğini söyler, istenen meblağ ise 80 rubledir. Dinleyicilerimiz için bu rakamın ne ifade ettiğini biraz açalım çünkü hikayenin can alıcı noktalarından biri burası. Akaki'nin yıllık maaşı zaten 400 ruble. Sadece hayatta kalacak kadar kuru ekmek ve lahana çorbasına yetecek bir paradan bahsediyoruz. Yıllık brüt gelirinin 1/5'ini tek bir giysiye yatırmak zorundadır. Günümüz ekonomisinde asgari ücretle çalışan bir insanın sadece işe gidebilmek ve donmamak için bir anda 10 binlerce lira bulmak zorunda kalmasına benzer bu durum. Bataklık üzerine kurulmuş, rüzgarı insanın kemiklerini donduran Petersburg gibi bir şehirde hayatta kalmanın biyolojik şartı palto. İşte tam burada inanılmaz bir dönüşüm başlıyor. Parayı denkleştirmek için Akaki eşine az rastlanır bir çile sürecine giriyor. Girişte bahsettiğiniz o parmak uçlarında yürüme meselesi. Akşamları çay içmeyi bırakıyor, mum yakmıyor,
Çamaşırcıya para vermemek için kıyafetlerini daha az değiştiriyor, evde sadece eski bir sobahlıkla dolaşıp diğer giysilerinin yıpranmasını engelliyor. Resmen yemeden içmeden kesiliyor adam. Yoksunlukla geçen bu aylar karakterin iç dünyasında devrim niteliğinde bir kırılma yaratır. Akaki hayatında ilk defa masasında oturup anlamsız evrakları kopyalamanın ötesinde gerçek bir yaşam amacı bulmuştur. Palto sadece onu soğuktan koruyacak bir nesne değil artık. Onu hayata bağlayan ruhani bir hedefe sıcaklık verecek bir hayat arkadaşına dönüşür adeta. Açlıktan midesi kazınırken bile zihninde o yeni kedi kürkü yakalı paltonun hayaliyle beslenir. Beklenen o muazzam gün nihayet geliyor. Petrovic kalın yepyeni paltoyu teslim ediyor. Akaki daireye bu yeni zırhıyla adım attığında olanlar tam bir psikolojik vaka. O güne kadar onu görmezden gelen iş arkadaşları aniden etrafını sarar. Herkes paltoyu övüyor, dokunuyor, hatta bunun kutlanması gerektiğini söylüyorlar. Dairedeki müdür yardımcısı kendi isim günü bahanesiyle o akşam partiye davet ediyor. Akaki mecburen hayatında tamamen yabancısı olduğu bu sosyal ortama sürükleniyor. Sosyal görünürlük kavramının gücünü burada bütün çıplaklığıyla izleriz. Yeni bir palto Akaki'ye bir anda var olma hakkı tanır. Toplum onu ilk kez bir birey olarak fark eder. Kıyafet, sınıf atlamanın yegane anahtarı haline gelmiş. Parti sahnesi Akakoki'nin kendi güvenli dünyasından çıkıp sahte ve tehlikeli dış dünyaya adım attığı geri dönülemez bir eşiktir. Günümüz dünyasındaki statü sembollerini düşünmeden edemiyorum bu sahnede. Yeni bir ofise girdiğinizde kolunuzdaki saatin markası veya elinizdeki telefonun modeli toplumun size bakış açısını saniyeler içinde değiştiriyor. Modern çağın tüketim alışkanlıklarıyla kurduğunuz bu bağ çok isabetli. Kurumsal bir şirkette çalışan gencecik bir çalışanın yöneticileri tarafından ciddiye alınmak için kredi kartına taksitler yaptırıp en son model bir telefon almasıyla aynı şey. Akakoki'nin parmak uçlarında yürüyerek biriktirdiği o 80 ruble arasında hiçbir fark yok bence. Eşya kimliğinizi sizin yerinize inşa ediyor. Akaki, o partide aydınlık odaları, güzel giyimli insanları izlerken ait olmadığı bir dünyanın baş döndürücü atmosferine kapılır. Gecenin ilerleyen saatlerinde kutlamanın yapıldığı o zengin semtten kendi yoksul mahallesine doğru yola çıkar. Hikayenin en keskin kırılma noktasıdır bu yürüyüş. Gece yarısı rüzgarın uğuldadığı devasa ıssız bir meydan düşünün. Sadece uzaktan uzağa cılız sokak lambalarının yandığı karanlık bir boşluk. Meydanın ortasında aniden beliren bıyıklı haydutlar Akaki'nin yolunu kesiyor. O palto benim diyerek adamcağızı karların içine fırlatıyorlar. Hayatının tek anlamını sırtından çekip alıyorlar. En korkuncu da ne biliyor musunuz? Olayın hemen yakınında elindeki baltaya yaslanmış duran bir polis memuru var. Tüm bu olan biteni izliyor ama parmağını bile kıpırdatmıyor. Rasyonel devlet sisteminin alt sınıflar için nasıl tamamen işlevsiz olduğunun resmidir bu an. Polis memuru devletin soğuk umursamaz yüzüdür. Mağdur sadece 9. dereceden sıradan bir memur olduğu için müdahale etmeye gerek duymaz. Kurumlar adaleti sağlamak için değil, var olan statükoyu korumak için orada duruyor sanki. Ertesi gün emniyet müdürüne gidiyor Akaki ama karşılaştığı şey sadece suçlayıcı sorular. Gece o saatte sokakta ne işin vardı diyorlar. Uygunsuz bir yerden mi geliyordun diye sıkıştırırlar hatta. İş arkadaşlarının yönlendirmesiyle son çare olarak önemli kişi statüsündeki bir generale çıkmak zorunda kalıyor. Amacı sadece çalınan malı için yardım dilenmek. Önemli kişi lakaplı general karakteri, makamının getirdiği gücü sadece aslarına bağırarak hissetmeyi seven bir figürdür. Kibrin ve bürokratik şişkinliğin vücut bulmuş halidir. Akaki'nin derdini dinlemek yerine hiyerarşik protokole uymadığı için onu azarlıyor. "Benim kim olduğumu biliyor musun?" çığlıkları odada yankılanıyor resmen. Aradaki amirlerini atlayarak doğrudan kendisine geldiği için şiddetle bağırır üstelik. Kurumların insanı nasıl ezdiğine dair inanılmaz bir metafor. Günümüzde devasa bir telekomünikasyon şirketiyle sorun yaşadığınızı düşünün mesela. Asla gerçek bir insana ulaşamazsınız. Sürekli telesekreterlere yönlendirilirsiniz. Adalet veya çözüm ararken sadece duvarlara çarparsınız. Akaki'nin durumu bundan çok daha ağır. Karşısındaki duvar sadece sessiz kalmıyor, bir de ona bağırıp çağırarak bütün insanlığını elinden alıyor.
Bu öfke patlaması karşısında dehşete düşen adam fenalaşıyor. O soğukta paltosuz bir halde evine dönüp hummaya yakalanıyor ve sayıklamalar içinde ölüyor. Açısından çok kritiktir. Ölüm döşeğinde bile o çürümüş bürokrasinin korkusu içindedir. Sayıklarken bir yandan paltosunu arar, bir yandan generale özürler mırıldanır. Hatta son anlarında küfürler savurduğunu okuyoruz metinde. Devlet makinesi küçük insanı sadece dondurmakla kalmamış, onun ruhunu, onurunu da o generalin odasında söküp almıştır. Ölümü dairede birkaç gün sonra fark ediliyor zaten. Yerine hemen başkası atanır ve sistem hiçbir şey olmamış gibi aynı acımasızlıkla işlemeye devam eder. Okurken tam bu noktada bir duraksadım ben. Hepimiz Akaki'ye müthiş bir acıma duyuyoruz. Ona yapılan haksızlığa isyan ediyoruz. 19. yüzyıl Rus eleştirmenlerinden Çernişevski'nin o çok sert analizine takıldım kaldım. Çernişevski'nin eleştirisi edebiyat çevrelerinde her zaman tartışma yaratmıştır. Haklılık payı yok mu sizce? Çernişevski, Akaki'ye sadece acımanın bizi rehaveti sürükleyeceğini savunuyor. Sonuçta kendi durumu için hiçbir çaba sarf etmeyen, her şeye boyun eğen, neredeyse aptal denilecek kadar uyuşmuş bir figür. Hırsızlara direnmiyor, generale karşı kendini savunmuyor. Çernişevski'nin bu provokatif okuması okuru rahatsız ettiği için son derece kıymetlidir. Bireysel sorumluluğu ve pasifliği sorgulamamızı ister. Akaki'nin mutlak eylemsizliği, ezilmeyi bu kadar içselleştirmesi eleştirilebilir. Belki de ona acımak, bireyin kendi hayatına dair sorumluluk almaması gerçeğini perdeliyordur diyorum. Gogol'un bize göstermeye çalıştığı şey tam da budur aslında. Sistem insanı o kadar uzun süre ezer ki kurban direnmeyi unutur. Öğrenilmiş bir çaresizlik içine hapsolur. Hikayenin kalbindeki o meşhur sahneyi hatırlatmak isterim burada. Hangi sahneden bahsediyoruz? Genç bir memur Akaki ile dalga geçmeye kalktığında Akaki ona öyle dokunaklı bir sesle "Bırakın beni, neden bana hakaret ediyorsunuz?" der ki genç adam o sesin yankısında şu sözleri duyar: "Ben sizin kardeşinizim." İnsanın tüylerini diken diken eden bir detay bu gerçekten. İş arkadaşının o gün hissettiği utanç, bütün bir toplumun hissetmesi gereken utanç. O yakarış, günümüzün devasa umursamaz kurumları içinde silinip giden insan onurunu savunan en güçlü manifestodur. Çernişevski pasifliğe kızmakta haklı olabilir ama o pasifliği yaratan çarkların vahşeti çok daha büyüktür. İnsanlığın birbirine kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğunu hatırlatan sarsıcı bir çağrıdır bu eser. Bu empati damarı, edebiyat tarihinin yönünü değiştiren o meşhur aforizmayı aklıma getiriyor. Yıllarca Dostoyevski'nin söylediğini sandığımız o ünlü söz, hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktı. Araştırmalarımız bunun bir edebi efsane olduğunu gösteriyor. Sözün aslında 1885 yılında Fransız eleştirmen Eugène Melchior de Vogue tarafından kaleme alındığı kanıtlanmıştır. Vogue ne demek istiyordu tam olarak bu sözle? Çok keskin bir edebi tespitte bulunur. Rus yazarlarının yoksullara, ezilenlere, sistemin dışına itilmiş küçük insanlara karşı beslediği dönüştürücü empatinin köklerini işaret eder. Rus edebiyatının insancıl damarının başlangıç noktası aristokrat Pushkin değil, doğrudan doğruya Gogol'ün bu kasvetli, dondurucu ve yamalı paltosudur. Suç ve Ceza'daki o yoksul karakterler bile genetik kodlarını bu hikayeden almış diyebiliriz o zaman. Yazarın üslubundaki o tuhaf dengede metni efsaneleştiren başka bir unsur bence. Rus biçimci eleştirmen Boris Eichenbaum'un skaz anlatım tekniği olarak tanımladığı bir yapı var karşımızda. Yazar, trajedi anlatırken sürekli araya girip kelime oyunları yapar. Bürokrasinin kendisiyle dalga geçiyor resmen. Dinleyici bir an Akaki'yi o sefil haline ağlayacak gibi olurken, bir saniye sonra onun tuhaf mimiklerine, anlamsız kekelemelerine gülmekten kendini alamıyor. Buz gibi bir toplumsal gerçeklikle sirk çadırını andıran bir absürtlük dünyası iç içe geçmiş durumda. Bu absürtlük zirvesine hikayenin fantastik sonunda ulaşır, rasyonel sistemin tıkandığı, polis teşkilatının hırsızları bulmadığı o noktada Gogol adaleti tesis etmek için dünyevi kuralları tamamen yıkar. Petersburg sokaklarında geceleri insanların yolunu kesip paltolarını zorla alan bir hayalet söylentisi yayılmaya başlıyor. Bu hayalet o sessiz ezik ölü bürokratımız Akaki'den başkası değil. Ölümden sonra gelen doğaüstü bir intikam. Hem de ne intikam ama.
Karlı ve karanlık bir gecede o kibirli generalin makam arabasının yolunu kesiyor hayalet. Generalin lüks kalın paltosunu yakasından söküp alıyor ve gecenin karanlığında kayboluyor. Makamından, rütbelerinden ve paltosundan sıyrılan general o an sadece korkudan titreyen aciz bir insana dönüşüyor. Hayalet, dünyevi sistemlerin çözmekte aciz kaldığı sorunlara karşı öteki dünya metaforunun devreye girmesidir. Generalin o sarsıcı yüzleşmesi, bireysel vicdanın bürokratik yasalardan tamamen bağımsız, amansız bir şekilde işlediğini kanıtlar. Kanunların korumadığı küçük insan, adaleti sağlamak için doğaüstü bir güce dönüşmek zorundadır. Palto çekilip alındığında hepsi anlamını yitiriyor. Her şey ne güzel çözüldü, kötü adam cezasını buldu diye düşünürken Gogol bizi o rahat ahlaki tatminle baş başa bırakmıyor nedense. Metnin en gizemli kısmı da burasıdır. Hikayenin tam son satırlarında şehrin başka bir köşesinde polise kafa tutan çok daha uzun boylu, devasa bıyıklı ikinci bir haydut hayaleti beliriyor. Akaki'ye hiç benzemeyen bu figürde kim şimdi? Adalet gerçekten sağlandı mı, yoksa yazarımız rasyonel beklentilerimizle bizimle alay etmeye devam mı ediyor? Bu bilinçli belirsizlik, metni basit bir masal olmaktan çıkarıp modern, çok katmanlı bir esere dönüştürür. O ikinci hayalet, belki de Akaki'nin paltosunu çalan asıl hırsızın ta kendisidir. Belki de şiddet ve adaletsizlik şekil değiştirerek Petersburg sokaklarında gezmeye devam ediyordur. O zaman tüm bu derinlemesine okumanın sonunda dinleyicilerimizin zihninde yankılanmasını istediğim o kışkırtıcı soruyu sorarak kapatalım yavaş yavaş. Akaki sadece acımasız bir bürokrasinin masum kurbanı mıydı, yoksa eski yamalı, kendi halindeki o güvenli dünyasının sınırlarından çıkıp yeni paltosuyla gösterişli bir partiye, yani hiç ait olmadığı dünyevi zevkler alanına adım attığı için mi kendi felaketini hazırladı? Çok çarpıcı bir nokta. Belki de sistem küçük insanı sadece kenarda köşede bırakarak ezmiyor, onu kendi sahte parıltılı oyununa, statü kavgasına dahil ettiği an asıl yok oluşunu başlatıyor. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitapları sizin için okuyor, özetliyor, analiz ediyor ve inceliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.